Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda daha önce yaptığımız saksıda kompostumuzun son durumunun ne olduğunu görelim istedim. Becerebilmiş miyiz? Başarılı olmuş muyuz? Olmadığımız noktalar ne? Veya da bununla ilgili nasıl önlemler alabiliriz? Biraz onların üzerine de durmuş oluruz. Videoyu seyretmediyseniz yukarıdaki linkten tekrar seyretme şansınız olabilir. Daha önce seyrettiyseniz de hatırlarsanız bunu yaklaşık ağzına kadar, şu seviyelere kadar kompost materyalleriyle doldurmuştuk. Fakat şu an yaklaşık olarak bir 5 parmağa yakın bir kayıp söz konusu. Biz aralara toprak ve üzerine de toprakla kapadığımız için bir parça daha az kayıp olmuş gibi duruyor. Ancak daha önceki kompostlarımızı veya koyduğumuz toprakları çıkartırsak hemen hemen %50-%60 civarında bir kaybımız söz konusu. Bu nedenle evinizde kompost yapmak istiyorsanız böyle bir saksıda değil de isterseniz çok daha büyük saksılarda, daha büyük kutuların içerisinde veya hatta bir saksı değil de 3 saksı, 5 saksı, 10 saksı kaç tane yapabiliyorsanız bu şekilde kompostları kurup yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü süreç uzun. Yani ben bu kompostu aslında daha önce açmam lazımdı ama işten güçten dolayı biraz geç kaldı. Yaklaşık 3-3,5 ay içerisinde hemen hemen bu kompostun olgunlaşma sürecidir. Şimdi onun içine baktığımız zaman göreceğiz zaten eksiklerimiz, hatalarımız neymiş, bunları nasıl düzeltebiliriz. Bunu görme şansımız da olacak. Bu nedenle siz kompostunuzu hazırlarken biraz daha fazla elinizde olabilecek imkanlarınız doğrultusunda biraz daha fazla kurmaya çalışın ki sezon içerisinde size yeterli bir şekilde kompost elde etmiş olun. Şimdi kompostumuzu şöyle dökecek olursak, şimdi kokusu gayet güzel. Arada yeni filizlenen, özellikle içerisine yonca koymuştuk. O filizlenmişti. Biraz o var. Onun dışında bazı materyaller hiç kompostlanmadığını görüyoruz ama onun dışında gayet güzel, bildiğimiz toprak gibi bir yapıya bürünmüş durumda. Şöyle hepsini dökelim. Bakalım pozisyonu neymiş. Evet. En altta kalanlarımız yok. Onlar da gerçi kompostlanmışlar ama bir parça daha laktik asit ilavesi yapsaydık iyiydi diye düşünüyorum. Daha hızlı çözünmeye yol açacağı için daha hızlı kompostlaşma olacaktı. Hala filizler de içerisinden çıkıyorlar. Kompostumuz, evet, bu da şeyin kökü galiba. Evet, yoncanın kökü olduğu gibi kalmış. Gayet aslında başarılı sayabiliriz. Tam bir kompostlanma olmamış fakat işimizi görecek. Aynı dediğim gibi yoncanın kökleri olduğu gibi kalmış. Ama onun dışında koyduğumuz, videoda da takip ederseniz, muz kabuklarımız vardı, otlarımız vardı, yumurta kabuklarımız vardı. Şeyden çıkacak, mutfaktan çıkacak bütün artıkları hemen hemen koymuştuk ve bu hale geldi. Yoncanın kökleri maalesef olduğu gibi kalmışlar. Ama onun dışındaki materyallerin hepsi gayet kokusuyla beraber harika bir pozisyona gelmiş. İşte evimizde kendimizin toprağını bu şekilde yapma şansımız var ve ben başarılı görüyorum. Bir saksı içerisinde o klasik kompostun dışında, yani sürekli karıştırılarak yapılan kompostun dışında gayet güzel, gayet başarılı, çok da kolay. Kendi kendine oldu yani, çok da kolay derken sadece biz kuruma aşamasında biraz uğraş verdik. Onun dışında bir kenara bıraktık, kendi kendine bu hale geldi. Şimdi bunun içerisine ne dikebiliriz? Ne istiyorsanız onu dikersiniz. İsterseniz çiçek dikin, isterseniz sebzelerinizi dikin, domates dikin, patlıcan dikin, hıyar dikin, kabak dikin, ne dikerseniz dikin ama harika bir kokusuyla beraber sizin işinize yarayabilecek bir toprak karışımımız oldu. Zaten içerisinde besin maddelerinin de
baştan koyduğumuz o mutfak artıklarıyla birlikte zaten başarılı bir şekilde gübrenin besin maddelerini de verdiğimizi düşünüyorum. Oranları da iyi ayarladığımızı düşünüyorum. Ayarlamasaydık bu hale gelmezdi. Ya olgunlaşmazdı ya çökeceği için hiçbir şekilde bu hale gelmeyecekti. Fakat mesela şurada bir yumurta parçası kalmış. Özellikle yumurta kabuklarının ilk günkü gibi durduğunu görüyoruz. Zaten yumurta kabuklarından kalsiyum üretme ile ilgili videolarda bunları anlatmaya çalışmıştım. Yumurta kabuklarını toprağa koyduğunuz zaman öyle çok hızlı bir şekilde ayrışmazlar, dönüşmezler. Bitkinin alabileceği forma dönmesi çok uzun bir süreyi alır. Hatta büyük bir parça yumurta kabuğunu koysanız bile 6 ay sonra çıkardığınız zaman aynı şekilde bulabilirsiniz bunu. Belki işte toz haline getirirseniz biraz daha hızlı bir dönüşüme tabi olacaktır. Ama onun dışında çok tavsiye etmem. Kalsiyumu bu sene için bize fayda sağlayabilecek bir hale gelmeyecektir. Sirke içerisinde muamele ederek daha hızlı bir şekilde kalsiyum elde edilebilir. Yani bazı parçaların dönüşmediğini görüyoruz. Bunlar gayet doğal. Yani klasik kompost gibi sürekli bir karıştırma işlemi yapmadığımız için yavaş yavaş olduğu, bazıları ayrışmamış. Belki biraz daha laktik asit takviyesi yapılarak daha hızlandırılabilme şansımız olabilirdi. Ama onun dışında gayet başarılı. Bu şekilde kendi toprağınızı evinizde çok rahat üretme şansınız var. Zaten mutfak artıklarını kompostun içerisine ilave ettiğimiz için o organik maddelerin içerisindeki bitki besin maddeleri de şu an toprağımızın, yani kompostumuzun içerisinde var. Ama bütün sezonu yetecek şekilde bir bitkiyi besleyecek kadar içerisinde bitki besin maddesi olmaz. Zaten kompost bir gübre değildir. Gübre sınıfına sokabilmeniz için bunun içerisinde biraz daha bitki besin maddesinin daha yüksek olması lazım. Ancak diğer gübre videolarında anlatmaya çalıştığım gibi organik bir takım materyallerden gübre takviyesi yaparak bitkimizi bunun içerisinde çok rahat bir şekilde yetiştirme şansımız var. Bir dönüşüm yaparak hem doğaya karşı görevlerimizi yerine getirdik, hem de bedavadan toprağımız oldu. Kaliteli, güzel bir toprağımız oldu. Bu ayrışmayan parçaları ayırabilirsiniz. Bunları koymak zorunda değilsiniz. Zaten koymayın. Bitki gelişirken tam olarak kompostlanmamış bir takım materyallerin toprak içerisinde olması iyi değildir. Çünkü bunlar toprak içerisinde ayrışırken bitki besin maddelerini tüketirler. En güzeli, en doğrusu kompostlaştırarak, tam kompostlaştırarak bunun içerisine bitkiyi dikmektir. Biz de bunu şu an başardığımızı görüyoruz. Artık tekrardan bu saksımızın içerisine yeni kompostumuzu kurabiliriz. Önümüzdeki sezon tekrar kullanabileceğimiz yeni bir toprağımız olur. Tavsiye ederim. Bu tarz çalışmalar hem zevklidir hem de çok büyük uğraş gerektirmiyor. Yani videoda seyrederseniz sadece yapımı sırasında, kurulumu sırasında biraz uğraş verdik. Ondan sonra koyduk bir kenara. Kendi kendine bu hale geldi. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.